Real Madrid'in başkanlık seçimini Perez kazandı ve kulübün geleceğini hangi kararlar şekillendirecek? Mourinho'nun eski öğrencisi Mourinho'nun yardımcısı olacak ve Real Madrid'de nasıl bir rol üstlenecek? Dünya Kupası kampında yılan alarmı verilen takım hangisi ve futbolcular nasıl etkilendi? Real Madrid'in 150 milyon euroluk gizemli transfer hedefi hangi dünya yıldızı? Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen neden hastaneye kaldırıldı? Totti'nin Kenan Yıldız hakkındaki açıklaması. Florentino Perez bir kez daha Real Madrid başkanı seçildi arkadaşlar. Evet, hayırlı olsun şimdiden Real Madrid'e. Özellikle Arda'mız için hayırlı olsun arkadaşlar. Mourinho geliyor. Biraz tereddütteyiz yani Mourinho konusunda. Ama bakalım neler olacak. Mourinho Arda Güler'i kullanabilecek mi? Ondan ne kadar faydalanacak? Florentino Perez Real Madrid başkanı olarak yeniden seçiliyor. Benim ve tüm Madridistas için güzel bir gün diyor Perez arkadaşlar. Tekrardan başkanlığı kazandı. Perez Real Madrid seçimini kazandı ve önümüzdeki 4 yıl boyunca kulübün başkanı olacak arkadaşlar. Görev süresinin sonunda 84 yaşında olacak. Galacticos'u kurmuş başkan yeniden Real Madrid'de arkadaşlar. Yıldız isimleri söylemişti. 150 milyon euroya hangi futbolcu alınacak? O da var. Perez'in kesinlikle artık futbol aklını beğenmiyorum dostlar. Tek beğendiğim konu Arda Güler'i seviyor olması arkadaşlar. Arda Güler'in arkasında duruyor olması. Perez %65'lik oy oranıyla seçimleri kazandı. Bu anket 1231 oy üzerinden yapılan bir anketle gerçekleştirildi. Riquelme %35 oy aldı arkadaşlar. Yani Perez burada farkı koymuş ama bir şeyi de beklemiyormuş Perez. Perez oy farkının daha büyük olmasını bekliyordu. Riquelme'nin bu kadar yakın olacağını beklemiyordu arkadaşlar. Perez de şaşırtmış. Ya %35 almış sonuçta, bayağı da fark atmış aslında. Ama onun %5 falan almasını falan bekliyormuş herhalde Perez. Enrique Riquelme, Florentino Perez'i tebrik ederim ancak bu son değil diyor arkadaşlar. Tekrardan bir sonraki seçimde herhalde aday olacak. Perez'den kazandığı başkanlık sonrasında açıklamalar geldi. Her bir masada kazandık. Bu her nesli ikna ettiğimiz anlamına geliyor. Bu Real Madrid tarihindeki ikinci en iyi sonuç diyor. Ve Real Madrid tarihindeki en iyi sonuç da bana ait diyor 2004'te. Perez bana oy vermeyen sosyoslara hepinizi dinleyeceğim ve sahip olduğunuz tüm sorunları çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Hepimiz Madridistalarız diyor arkadaşlar. Hepimiz Real Madrid taraftarıyız diyor. Perez buradayım. Real Madrid'i savunmak için biz bir aileyiz. Tüm masalarda, tüm yaş gruplarında seçimleri kazandık. Yani şeyi de diyor işte Z kuşağını da aldık, eski kuşağı da aldık diyor. Tüm herkes bizi destekledi diyor Perez. Real Madrid tarihinde ikinci en iyi sonucu da elde ettik. Bu olağanüstü bir sonuç. Bu 1000 posta oyunun geçersiz sayılması nedeniyle daha da iyi olabilirdi. Ancak bu karara itiraz edeceğiz. Hem bir demokrasi hem de büyük bir aile olduğumuzu gösterdik diyor. Perez yarın Papa'ya bir Real Madrid forması vereceğim. Üzerinde onun adı ve 1 numara yazacak diyor. Arda Güler senden de bir 15 numaralı yeni sezon formanı isteriz. Arkasına Salih'inho yazdırmana da gerek yok. Formanın üzerinde Arda Güler yazsın ve şöyle arka planımıza koyalım onu da. Tabii bunlar bir hayal arkadaşlar. Perez, Mourinho'yu Real Madrid'e geri getirmekten gurur duyuyoruz. Dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi geri döndü. Şimdi 16. Şampiyonlar Ligi kupası için savaşacağız diyor. Yani arkadaşlar Mourinho eski Mourinho değil, eski oyuncular yok. Futbol eskisi gibi değil. Yani Perez nasıl buna inanıyor bilmiyorum. Fenerbahçe'de başarılı olamadı Mourinho. Benfica'da çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisi de yüksek egoya sahip bir antrenör. Yani nasıl anlaşacak Mbappe ile falan bilmiyoruz arkadaşlar. Mbappe ile anlaştın, hadi Vinicius'la nasıl anlaşacaksın? Prestiani olayı aklıma geliyor arkadaşlar. Prestiani Vinicius Junior'a ırkçılık yapmıştı ama Mourinho Vinicius Junior'ı eleştirmişti. Sen öyle sevinirsen sana ırkçılık yapabilirlere getirmişti. Ve hatta rövanş maçında Bernabeu'ya da alınmadı arkadaşlar Mourinho. Ve şimdi de Real Madrid'in teknik direktörü oluyor. Bana garip geliyor dostlar. Tabii ki de bu sorunlar falan da benim umurumda değil. Arda Güler orada ne kadar mutlu ve huzurlu olacak, ne kadar kaliteli bir ortamın içinde kalacak Arda. Bizim için tek önemli konu bu. Yine de Arda'ya çok büyük şans diliyorum arkadaşlar. Mourinho ile umarım iyi geçinirler. Mourinho da onu sürekli oynatır ve parlatır diyeyim yani. İyi bir dilek göndermekten, iyi bir dilek dilemekten başka bir seçimimiz de kalmadı zaten. Perez Mourinho'yu getirdi. Son dakika 30 Mayıs'ta Riquelme, Erling Haaland ile akşam yemeği yedi ve oyuncu Real Madrid'e transfer için yeşil ışık yakmıştı arkadaşlar. Evet, böyle de bir fotoğrafları var ve sanırım arkadaşlar gerçek söylüyormuş Riquelme. Haaland'ı da kaybettik sanırım. Belki de Perez alabilir mi Haaland'ı, ne dersiniz? Riquelme sandıklar açılmadan önce klubu kendi adaylığı için destek videosu göndermesi konusunda son ana kadar ikna etmeye çalıştı. Kendi cebinden teklifi arttırmaya bile razıydı arkadaşlar. Bunu bile göze almış ama Klopp kesinlikle bunu göze almamış. Çünkü
oyuncuyu göndereceği videoya rağmen bile kaybedebilirlerdi. O zaman da Klopp'un karizması çizilirdi. Bir Real Madrid taraftarı trafikte Perez'i gördü ve ona Olise'nin formasını gösterdi arkadaşlar. Real Madrid taraftarları Olise'yi istiyor. Raul Asensio da Perez'in başkanlığı kazanmasının ardından şöyle bir selam göndermiş, kalp koymuş, Instagram'dan Perez'e desteklerini göstermiş arkadaşlar. Perez'e yanaşmaya çalışmış. Ve Mourinho da Real Madrid'in koçu olacağını teyit etti, bir video çekmiş. Evet, tabii ki de Real Madrid'in koçu olacağım diyor arkadaşlar. Yani videoyu da o kadar kötü bir telefonla çekmiş ki kardeşim, ya Mourinho'sun. Bu nasıl bir telefondur ya, çok kötü bir görüntü. Yani tost makinesiyle mi çektim bu videoyu? Son dakika, Mourinho'nun Real Madrid ile kişisel bir hedefi var: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bunu yarım kalmış bir iş olarak görüyor. AS gazetesi yazıyor arkadaşlar. Sizce Mourinho yönetiminde Real Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilir mi? Mourinho Real Madrid'e yıldız transfer etmek yerine savaşmaya ve koşmaya aç oyuncular, büyük hırslara sahip ve egolu olmayan futbolcuları transfer etmeleri gerektiğini söyledi. AS gazetesi yazmış arkadaşlar. Yıldız istemiyor, aç oyuncu istiyor. Savaşan oyuncu istiyor, koşan oyuncu istiyor Mourinho. Ve gelelim arkadaşlar, Mourinho'nun ekibine kim katılıyor? Real Madrid'in eski yıldızı Pepe Real Madrid'de Mourinho'nun teknik ekibine katılmaya hazırlanıyor. O da kavgacı bir oyuncuydu. Yine Real Madrid'de kavgalara hocalar da girecek herhalde, antrenörler de girecek. Garip bir ortam olmaya başladı. Pepe doğru bir seçim midir sizce? Ve görevi de neymiş bakalım? Pepe, Mourinho'nun isteğiyle Real Madrid'e geri dönüyor. Teknik ekibe dahil olacak Portekizli isim oyuncular arasındaki dengeyi sağlayacak ılımlı bir insan diyebilir miyiz Pepe'ye? Bakalım, göreceğiz. Çok garip bir ortam bizi bekliyor. Az önce 150 milyon euroluk olası transferin kimliğini duydum ve bu gerçek bir şok. Bu fiyata bu transferin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğuna inanıyorum diyor arkadaşlar. Ederinden daha fazla verilmiş bir oyuncu diyorlar. Yani Real Madrid taraftarları ve haberciler başka futbolculara yöneliyor ama benim aklımda tabii ki biliyorsunuz tek bir isim var. Kenan Yıldız, o da Vinicius Junior falan giderse. Bayern Münih Kulüp Başkanı Herbert Hainer. Olise Bayern Münih'in oyuncusudur ve uzun vadeli bir sözleşmeye sahiptir. Biz satıcı bir kulüp değiliz. Eğer Perez bir teklif göndermek istiyorsa, ki şimdiye kadar bu olmadı, bu zahmete katlanmasın diyor. Oyuncu satılık değil diyorlar ama her oyuncunun bir bedeli vardır. O bedel ödenirse, serbest kalma maddesi ödenirse, oyuncu da isterse o transfer olur arkadaşlar. Evet, bu duyduk, gördük, bizi şaşırttı denilen futbolcunun ismi de Alvarez'miş arkadaşlar. Belki, sadece belki. Evet, Alvarez nerede oynayacak bilmiyorum arkadaşlar. Zaten Mbappe santrfor oynuyor. Vinicius Junior var. Endrick geldi. Yani bu takımdan bir oyuncu gitmeden forvet hattına bir oyuncu almak ne kadar mantıklı geliyor bilmiyorum. Alvarez de sizce Real Madrid kalitesinde mi? Yani forvet bölgesine o paralara Haaland bile alabilirsiniz bence. Ama tabii ki de Mbappe veya Vinicius Junior'dan birisinin gitmesi gerekiyor net. Como bu yaz Dani Carvajal serbest oyuncu olarak transfer etmeyi düşünüyor. Como Real Madrid aşığı oldu abi. Bütün oyuncuları istiyor. Evet, bir geçmiş olsun dilekleri de bizden Eriksen'e gitsin. Hazırlık maçında arkadaşlar Eriksen kalbini tutuyor ve yere düşüyor arkadaşlar. Herkesi korkutuyor. Daha önce de maç esnasında bir kalp krizi geçirmişti. O sırada kalbine pil takılmıştı arkadaşlar. Oyuncu da tekrar oynamaya başladı. Oynuyordu, uzun yıllardır da oynuyordu ve tekrardan aynı sorunu yaşadı arkadaşlar. Artık futbolu bırakması gerekiyor sanırım. Arda Güler Instagram hesabından Venezuela maçından bir kare paylaşıyor. Formayı tutmuş, çekmişler. İstediğiniz kadar çekin abi, Arda koşmaya devam ediyor. Eski İtalyan, eski efsane futbolcu Totti. Çok severim kendisini bu arada karakter olarak. Kenan Yıldız gerçek bir 10 numara mı diye soru geliyor eski 10 numaraya. Bana göre 10 numara farklı, o bir 9.5 diyor. Sensin 9.5. Onun için çok yüksek beklentiler var ve takım için çok şey feda ediyor. Teknik, modern ve gelişen bir oyuncu. Francesco Totti Sky'ı anlatıyor. Evet, gelelim diğer takımımız Juventus'tan bir transfer haberine. Juventus, Charlotte ile prensipte anlaşmaya vardı. Atletico Madrid ile olan görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor. Matteo Moretto yapıyor haberi. Arkadaşlar Charlotte benim çok sevdiğim bir forvet oyuncusudur. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Sürekli gol bulan bir adam. Juventus'un da sıkıntısı gol bulmak arkadaşlar. Kenan Yıldız'ın yaptığı asistler hep boşa gidiyor. Charlotte'un ayağı da temizdir. Kafa vuruşları da çok iyidir arkadaşlar. Tam bir pivot santrfor. En sevdiğim forvet tipi arkadaşlar. Juventus'a da harika olur. Morata'ya benzer bir oyuncu. Morata da orada çok başarılı olmuştu. Brahim Diaz Fas formasıyla Haaland'ın ülkesine gol atıyor dostlar. Brahim Diaz'ı da tebrik ederiz. Dembele Mbappe'ye daha fazla savunmaya dönmesi gerektiğini söyledi. L'Equipe'in haberi arkadaşlar. Bu haber her yerde vardı bugün. Evet, geçmiş olsun Dembele. Bakalım
kariyerin nereye gidecek? Yani bu açıklamandan sonra, bu baskından sonra senin kariyerin nereye gidecek? Diktatöre bunu yapmayacaktın. Mertens milli takımımızla ilgili açıklama yapmış. Türkiye'nin iyi bir takımı var. Türk milli takımındaki oyuncuların birçoğuyla oynadım ve onları gerçekten çok beğeniyorum. Bu yüzden Türkiye'nin Dünya Kupası'nda iyi iş çıkaracağını düşünüyorum diyor eski Belçikalı futbolcu Mertens. Evet, İsviçre Federasyonu kamp antrenmanlarına ait tesisin yakınında zehirli yılanlar olduğunu bildirdi. İsviçre Federasyonu son saatlerde mümkün olan en kısa sürede bir çözüm arıyor ve başka bir antrenman tesisine taşınabilir arkadaşlar. Yani yılan tehlikesi çok korkunç. Tipe baksana, köy yılanı mı lan bunlar acaba? Evet, eskiden 1997 sanırım Romario ve orada benim onun isminden de kanalımın ismini koyduğum isim Ronaldinho. İsim. Yanında Romario var sanırım. Bilmiyorum o kim, Romario'ya benziyor sanırım. Abi adamın elinde var. Karşı tarafta ne var abi? Labubu mudur, lobubu mudur? Öyle bir şey var. Yani o ateşli şey de çok iyi değil. Lobubu mu, labubu mu? O da hiç iyi değil ya. Hiç yakışmıyor bence. İkisi de yakışmıyor. Şöyle biraz delikanlı olun ya. A milli takımımız Dünya Kupası için kamp yapacağı bölge olan Arizona'ya gitmek için yola çıktı. 3. bölge arkadaşlar. Arizona kertenkeleleri. Bizim kertenkeleler. Evet arkadaşlar, işin esprisi bir yana çok sıcak bir yere gidiyorlar. Allah onlara güç, kuvvet, sabır versin arkadaşlar. Başka diyecek hiçbir şeyim yok onlar için. Onları seviyoruz. O sıcaklığa rağmen bizim sevgimizde serinlerler inşallah. Evet, günün kapanış fotoğrafı olsun. Ne fotoğraf ama arkadaşlar, çok güzel bir çekim. Evet, bugün Real Madrid'den haberler bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz 10.000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay. Yanlarda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın.